Merhabalar, ben Doktor Ece Tatar Sıdal. Ben bir protez uzmanıyım. Hepimiz daha güzel, daha enerjik, daha sağlıklı gülmek istiyoruz. Ama konu estetik diş hekimliği olduğu zaman birçok kavram kargaşası ortaya çıkıyor. IMEX, zirkon, lamina, metal destekli porselen ya da porselen dişler. Nedir bunlar? Elimden geldiğince en basit şekilde bu kavramlar arası kargaşayı özetlemeye çalışacağım. Öncelikle bahsetmek isterim ki zirkon, IMEX, lamina her ne dersek diyelim estetik restorasyon dediğimiz zaman hepsinin dış yüzeyinde bir porselen kaplama mevcut. Porselenin altında ise farklı güçlendirici yapılar var. Mesela şu elimde gördükleriniz ikisinde diş yüzeyi porselen. Doğal dişi taklit etmeye çalışmış. Ancak içini çevirdiğiniz zaman biri siyah, biri beyaz. Bu metal destekli, bu zirkon. Yani altyapı arasında farklılık var. Altyapı derken neyi kastediyorum? Çok basitçe şöyle söyleyebilirim. Herkesin hedefi doğal dışı taklit etmek. Bunu taklit eden materyal porselen. Ancak porselen tek başına ağız içerisinde çiğneme kuvvetine dayanamıyor. Porseleni güçlendirmek için alta bir kabuk yapılıyor. Bu kabuk metal olabilir, zirkon olabilir, IMEX olabilir ya da lamina gibi farklı bir altyapı denilebilir. Ne demiştik? Hepsinin dış yapısı porselen. Porselen doğal dişi taklit etmek için kullanılan bir malzeme. Ancak porselen tek başına çiğneme kuvveti için yeterli değil. Bu nedenle alta bir kabuk yapılmış. Bu kabuklar porseleni güçlendirmek için kullanılıyor. Yani tüm estetik restorasyonlar iki tabakadan oluşuyor diyebiliriz. Birinci tabaka metal, üstü porselen veya bir tabaka zirkon, üzeri porselen. Çok basit anlatmaya çalışıyorum. Ancak orta noktada şöyle buluşmak istiyorum. Hedef porseleni güzel göstermek. Yani porseleni iyi bir şekilde taklit yaptırabilmek. Peki bu söylediğimiz farklı türler arasındaki en büyük değişiklik nedir? Estetik farklılık. Yani güçlendirme yapılarına göre estetik görünüşleri değişiyor. Işık geçirgenlikleri artıyor. Kavramlar arasında bir sıralama yaparsak ışık geçirgenliği en çok olan yani en estetik işler yapabildiğimiz IMEX ve laminalar. Ardından zirkon ve metal destekliler var. Ancak bunların hepsini farklı durumlarda kullanmak durumundayız. Bir de şu konuya bahsetmek istiyorum. İki tane zirkon diş yapılmış. Bir tanesi çok estetik duruyor, diğeri çok kaba. Ya da iki tane lamina görüyorsunuz. Yine ikisi de aynı materyal. Birisi çok yapmacık, diğeri çok doğal. Bu farklılık neden oluyor? Hani bahsetmiştik ya iki tabaka diye. Yüzeye işlenen porselen tabakasını işleyen seramist aynen bir kuyumcu gibi, bir zanaatkar gibi büyük bir özenle farklı renk geçişleri kullanarak üst tabakayı işler. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Her iki kişi de estetik bir restorasyon yaptırmış. Zirkon olsun, lamina olsun. Ancak iki diş arasında çok büyük farklılık var. Bir tanesi çok daha enerjik ve doğal görünürken diğeri çok daha yapmacık görünüyor. Nedir bu aradaki farklılık? Biraz önce bahsettiğim gibi tüm estetik restorasyonlar iki tabakadan oluşur. Üst tabakadaki porselen işlenirken tıpkı bir kuyumcunun, bir zanaatkarın özen göstermesi gibi seramistlerimiz aynen doğal dişi taklit etmeye çalışırlar. Diş yüzeyinde doğal dişlerde olan girinti çıkıntıları yapmak, illüzyonlar yapmak, ışık kırılganlığı sağlamak için emek verirler. Her diş birkaç saatlik çalışma sonucunda ortaya çıkar. Biz hekimler de çok detaylı fotoğraflar çekerek seramistin iyi çalışması için zemin hazırlamaya çalışırız. Bu şekilde düzgün emek verilerek yapılan estetik restorasyonlar çok daha güzel ve doğal görüntüler sergiler. Özetle estetik bir restorasyon yaptırmak istiyorsak takım çalışması çok önemli. Hem hekimin bilgisi, tecrübesi, aynı zamanda seramist için iyi bir zemin hazırlaması, seramistin de sanatçı bir yanının olması, zanaatını uygulaması ve güzel işler çıkarması çok önemli. Materyaller, kavramlar ne olursa olsun. Amacımız estetik, doğal ve güzel bir görüntü yakalamak.